İnsanın zihni kabul edemeyeceği kadar korkunç bir gerçekle yüzleştiğinde kendi etrafına kalın duvarlar örer. Ama o duvarların ardındaki fısıltılar asla susmaz. Ben bu fısıltılarla yaşamayı öğrenmek zorunda bırakılmış, kendi aklından her gün biraz daha şüphe eden yorgun bir adamım. İsmim Şiar, 42 yaşındayım ve yıllarımı insanların en çaresiz anlarına tanıklık ederek geçirdim. Mardin Mazıdağ Devlet Hastanesi'nde uzun yıllar boyunca acil servis ve yataklı servis hemşiresi olarak görev yaptım. Bizim buraların insanı acıyı sessiz yaşar. Hastanenin taş duvarları da bu sessizliğe bir sünger gibi yıllarca emerek şahitlik etmiştir. Doğup büyüdüğüm bu topraklarda inançlar, efsaneler ve gerçekler birbirine sıkıca düğümlenmiştir. Bizler görünmeyene saygı duymayı, çocuk yaşta büyüklerimizden öğreniriz. Mezopotamya Ovası'na bakan o eski taş binada çalışırken, ölümün sadece bir geçiş olduğuna inanırdım. Ama ölümden daha beter arafta kalma hallerini göreceğimi hiç tahmin etmezdim. Herkesin şifa aramak için geldiği o beyaz koridorlar, benim hayatımın en karanlık zindanına dönüştü. O gece nöbetinde yaşadıklarım, ruhumda asla kapanmayacak derin bir yara açtı. Ve inandığım tüm doğruları kökünden sarsıp yıktı. Şimdi size anlatacağım bu olay, eski taş binanın artık kullanılmayan o soğuk koridorlarında sonsuza dek yankılanmaya devam edecek. Gecenin bu saatinde, farklı şehirlerde, farklı odalarda hep birlikte aynı karanlık hikayeyi dinliyoruz. Kimler şu an benimle birlikte uyanık? Ses verin, yorumlarda toplanalım. Yalnız olmadığımızı bilmek güzel. Kanalımızın daha büyük bir aile olması için o küçük beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Sessiz olun. Hikaye sürüyor. Mazıdağ Hastanesi'nin gece nöbetleri, ovaya çöken o ağır karanlıkla birlikte bambaşka bir çimliğe bürünür ve içerideki havayı yavaş yavaş boğucu bir hale getirir. Gündüzleri insan kaynayan o hareketli koridorlar, gece yarısını geçtikten sonra yerini sadece uzaktan duyulan monitör seslerine ve nöbetçi personelin yorgun adımlarına bırakır. Kasım ayının sonlarına doğruyduk. Dışarıda insanın kemiklerine kadar işleyen o meşhur kuru soğuk rüzgar, hastanenin eski pencerelerinde ıslık çalıyordu. Nöbet arkadaşım Zeynep'le acil servisin nispeten sakin olduğu o gece, yataklı servisteki rutin kontrollerimizi bitirip dinlenme odasına geçmiştik. Çaylarımızı doldurup memleketin dertlerinden, çocukların okul masraflarından konuşurken içimde nedensiz bir sıkıntı peyda olmaya başlamıştı. Bizim oralarda büyükler, gece vakti içe düşen nedensiz daralmanın tekinsiz misafirlerin habercisi olduğunu söylerler. Ben de o an içimden sessizce Ayetel Kürsi okumaya başladım. Duvarlardaki eski tesisat borularından gelen su sesleri, gecenin sessizliğinde sanki birileri kendi aralarında fısıldaşıyormuş gibi yankılanıyordu. Saat gece yarısını çoktan geçmişti. Servis koridorundaki loş, sarı ışıklar, uzayıp giden yolu daha da kasvetli bir hale getiriyordu. Kendi kendime evham yaptığıma kanaat getirerek derin bir nefes aldım ve yarım kalan çayımı yudumlayıp dikkatimi dağıtmaya çalıştım. Fakat o boğucu his göğüs kafesime çökmüş. Yaklaşmakta olan karanlık bir fırtınanın sessiz uyarısı gibi bedenimi çoktan esir almıştı. Sabaha karşı saat 3 sularında insan bedeninin uykuya en çok yenik düştüğü o zayıf anlarda uzun koridorun en sonundan belli belirsiz bir tıkırtı duyuldu. Önce rüzgarın aralık kalmış bir pencereyi çarptığını düşündüm. Ayağa kalkıp omuzlarıma ince hırkamı alarak odadan dışarı adımlarımı attım. Koridora çıktığım an yüzüme çarpan hava o kadar soğuktu ki sanki hastanenin kaloriferleri kapanmış da içeriye buz gibi bir kış ayazı dolmuştu. Burnuma eski, küflü bir rutubet kokusuyla karışık, uzun süre kapalı kalmış naftalinli sandıkları andıran, geniz yakan tuhaf bir koku geldi. Bizim buraların eski taş binaları, soğuğu da sıcağı da içinde tutar ama bu hissettiğim üşüme, fiziksel bir soğuktan ziyade ruhu titreten cinsten bir ürpertiydi.
Ayaklarımı sürüyerek yavaşça yürüdüm. Her adımımda plastik terliklerimin muşamba zeminde çıkardığı o tiz ses uzun koridorda yankılanıp bana geri dönüyordu. Sağlı sollu hasta odalarının kapılarından içeri süzülen solgun ışıklara bakarak ilerlerken kimsenin uyanık olmadığına ve her şeyin yolunda olduğuna kendimi ikna etmeye çalışıyordum. Tam geri dönüp dinlenme odasına gidecektim ki koridorun batı kanadına dönen köşesinde yarı karanlığın içinde dikilen bir karartı gözüme çarptı. Bir an için nefesim boğazımda düğümlendi. Gözlerimi kırpıştırarak o loşluğun içindeki silüeti daha net seçebilmek için dikkatlice ileriye doğru odaklandım. Orada kollarını göğsünde kavuşturmuş, başı öne eğik bir şekilde hiç kıpırdamadan duran yaşlı bir kadın figürü, gecenin sessizliğini adeta yırtarak karşımda dikiliyordu. Kadının üzerinde hastanemizin standartlarına hiç uymayan, yıllar öncesinin modasını yansıtan soluk gri renkte, etekleri yere kadar uzanan eski püskü bir gecelik vardı. Başındaki tülbent o kadar yıpranmıştı ki, altından dökülen kına rengi saçları yüzünü yarı yarıya örtüyor, karanlıkta kalan gözlerini görmemi tamamen engelliyordu. Yumuşak ve güven verici bir ses tonuyla ona seslendim. "Teyze, gecenin bu vaktinde neden ayaktasın? Odanı mı kaybettin?" diyerek yavaşça yanına doğru adımlarımı sıklaştırdım. Kadın sesimi duymuş olmasına rağmen en ufak bir tepki vermedi. Sadece omuzları hafifçe sarsılıyor, sanki kendi kendine sessizce ağlıyor ya da dualar mırıldanıyordu. Yanına iyice yaklaştığımda burnuma dolan o küf ve eski toprak kokusu çok daha keskin bir hal aldı. Midemde hafif bir bulantı hissetmeme neden oldu. Elimi uzatıp usulca omzuna dokunduğum an, parmak uçlarımdan koluma doğru yayılan buz gibi bir soğukluk, bütün vücudumu sarsarak beni geriye doğru bir adım atmaya zorladı. Bedeni sanki etten ve kemikten değil de kışın ortasında dışarıda unutulmuş mermer bir sütun kadar kas katı ve dondurucu bir soğukluğa sahipti. Yüzünü nihayet bana doğru çevirdiğinde, o derin kırışıklıkların arasına gömülmüş solgun gözlerindeki dipsiz kederi gördüm. Bakışlarında hayat belirtisinden çok sonsuz bir yorgunluk vardı. Çatlamış, morarmış dudakları hafifçe aralandı. Ama ağzından tek bir kelime bile dökülmedi. Sadece titreyen eliyle koridorun sonundaki karanlık bölümü işaret etti. Bu kadının demans hastası olduğunu ve muhtemelen tuvalete kalkıp yolunu kaybederek bu soğuk koridorda donup kalma tehlikesi geçirdiğini düşünerek ona yardım etmeye karar verdim. Koluna nazikçe girerek ona destek oldum. "Hadi teyzem, seni yatağına götüreyim." diyerek onu yavaş adımlarla işaret ettiği yöne yürütmeye başladım. Kadın o kadar cılızdı ki, koluna girdiğimde bir insana değil de içi boşalmış bir elbise yığınına dokunuyormuşum gibi tuhaf bir hisse kapıldım. Birlikte koridorun sonuna doğru ilerlerken, onun adımlarının yere hiç basmadığını, çıplak ayaklarından ses çıkmadığını fark edip ürperdim. Hastanenin batı kanadının sonu, yıllar önce tadilata girdiği için kapısına asma kilit vurulmuş olan, eski servis odalarına açılan dar bir geçide çıkıyordu. Yürürken ona ismini sordum. Hangi odada yattığını öğrenmek istedim. Ama o, inatçı sessizliğini koruyarak beni o karanlık geçide sürüklemeye devam etti. Çevremizdeki havanın giderek soğuduğunu, ağzımdan beyaz buharlar çıktığını görünce ısıtma sisteminde arıza olduğuna ikna oldum. Eski geçidin başına geldiğimizde, yıllardır kilitli olduğunu bildiğim ağır ahşap kapının ardına kadar açık olduğunu hayretler içinde gördüm. İçeriye adım attığımızda, ortamdaki o yoğun rutubet ve çürümüşlük kokusu artık dayanılmaz bir boyuta ulaşmış, genzimi yakarak beni öksürtmüştü. Duvarlardaki dökülmüş sıvalar ve tavandan sarkan örümcek ağları, buranın çok uzun zamandır insan eli değmemiş bir harabe olduğunu bağırıyordu. Buna rağmen yaşlı kadın sanki bu yolu ezbere biliyormuş gibi kendinden emin adımlarla karanlığın içine ilerliyor, bense peşinden sürükleniyordum.
Kadın uzun dehlizin tam ortasında yer alan, boyası dökülmüş yeşil renkli eski bir kapının önünde durdu ve eliyle içeriği göstererek bana dönüp derin bir iç çekti. İçerisi zifiri karanlıktı. Koridordan süzülen cılız ışık sadece paslanmış demir karyolayı ve üzerindeki sararmış yatağı aydınlatmaya ancak yetiyordu. Hastayı bu köhne ve terk edilmiş odaya bırakmanın mesleki olarak büyük bir hata olacağını biliyordum. Ama o an beynim uyuşmuş gibiydi. Mantıklı düşünme yetimi tamamen kaybetmiştim. Kadın yavaşça demir karyolaya oturdu, ardından bacaklarını toplayıp eski yatağın içine usulca uzandı ve o solgun gözlerini tavana dikerek tamamen hareketsiz bir pozisyona geçti. Üşümesin diye etrafa bakındım. Köşedeki eski sandalyenin üzerinde duran tozlu ve kalın battaniyeyi alıp büyük bir şefkatle onun omuzlarına kadar sıkıca örttüm. O an dudaklarından Kürtçe dökülen yarım yamalak bir dua duydum. Kelimeleri tam seçemesem de sesindeki o derin ıstırap ruhumun en derinlerine işleyerek gözlerimi doldurdu. Ona sabah doktorlar gelince durumunu bildireceğimi, şimdilik dinlenmesi gerektiğini söyleyerek odadan dışarı çıktım ve ağır yeşil kapıyı arkasından usulca kapattım. Kilitli olması gereken bu bölüme nasıl girdiğini, sabah idareye rapor etmem gerektiğine karar verdim. Böyle bir güvenlik zafiyeti, hastaların hayatını tehlikeye atacak kadar ciddi bir konuydu. Kendi servisime doğru geri yürürken, içimde tarifsiz bir ağırlık vardı. Sanki o odada sadece bir hastayı değil, kendi yaşama sevincimi de bırakıp çıkmış gibi hissediyordum. Dinlenme odasına döndüğümde, Zeynep çoktan koltukta sızıp kalmıştı. Onu uyandırmaya kıyamadım ve sabahın ilk ışıklarına kadar masamda oturup rapor dosyalarını düzenleyerek zaman geçirmeye çalıştım. Sabaha karşı gün ağarmaya başlarken Mezopotamya Ovası'nın üzerine vuran o ilk kızıl ışıklar, hastanenin kasvetli havasını biraz olsun dağıtıp içime sahte bir huzur serpti. Nöbet değişim saati yaklaşırken servis yavaş yavaş hareketleniyor, temizlik personellerinin kova sesleri ve yeni gelen gündüz ekibinin neşeli sohbetleri koridorda yankılanmaya başlıyordu. Masamdaki hasta kayıt defterini önüme çektim. Gece yaşanan o tuhaf olayı resmi olarak kayıt altına almak ve gündüz sorumlu hemşiresine durumu eksiksiz teslim etmek zorundaydım. Gece yatan hastaların listesini baştan sona dikkatlice taradım. Kimlik numaralarını, yatış sebeplerini ve oda numaralarını tek tek kontrol ederek o yaşlı kadının kaydını bulmaya çalıştım. Listeyi iki kez, sonra emin olamayıp üçüncü kez büyük bir titizlikle inceledim. Ama ne isimlere ne de eşkallere uyan öyle yaşlı bir kadın, hastanın kaydı sistemde görünmüyordu. Acil servisten yatışı yapılanları, başka servisten nakil gelenleri, hatta taburcu bekleyenleri bile kontrol ettim. Ancak gece gördüğüm o gri gecelikli kadına dair en ufak bir iz yoktu. İçimdeki o nedensiz huzursuzluk yeniden uyanıp mideme kramplar girmesine sebep olurken Zeynep uyanıp yanıma geldi ve yüzümün bembeyaz olduğunu söyleyerek bana ne olduğunu sordu. Ona gece yaşadığım olayı, batı kanadına doğru giden o yaşlı kadını ve onu yatırdığım o köhne odayı hızlıca, kelimeleri birbirine katarak telaş içinde anlattım. Zeynep bana sanki aklımı kaçırmışım gibi dehşet dolu gözlerle bakıyordu. Elleri titreyerek masadan destek aldı ve o bölgenin yıllar önce tamamen mühürlendiğini bana fısıldadı. Benimle dalga geçip geçmediğini anlamak için yüzüne dikkatle baktım ama gözlerindeki o saf korku, birazdan yüzleşeceğim o korkunç gerçeğin en acımasız habercisiydi. Zeynep'le birlikte hızlı adımlarla, neredeyse koşarak uzun koridoru geçtik ve hastanenin o tekinsiz, kimsenin uğramadığı batı kanadının girişine doğru ilerledik. Oraya vardığımızda gecenin o karanlık ve korkutucu atmosferinden eser yoktu. Ama karşılaştığım manzara kanımı dondurmaya, dizlerimin bağını çözmeye fazlasıyla yetti. Gece ardına kadar açık olduğunu kendi gözlerimle gördüğüm ve içinden geçerek kadını odasına götürdüğüm o ağır ahşap kapı, şimdi üzerinde kalın, paslı bir zincir ve koca bir asma kilitle sımsıkı kapalı duruyordu. Zincirin üzerindeki toz tabakası
ve asma kilidin etrafını saran yoğun örümcek ağları, bu kapının yıllardır hiç açılmadığını o kadar net kanıtlıyordu ki, aklımı yitirmek üzere olduğumu hissettim. Titreyen ellerimle kilitli zincire dokundum. Soğuk demirin pası parmak uçlarıma bulaşırken nefesimin kesildiğini, göğsümün üzerine tonlarca ağırlığında bir beton bloğun çöktüğünü hissettim. Zeynep bana acıyan ama bir o kadar da korku dolu gözlerle bakıyor, gece uykusuzluktan halüsinasyon gördüğümü, aşırı yorgunluğun zihnime oyun oynadığını söyleyerek beni sakinleştirmeye çalışıyordu. Ama ben ne gördüğümü, ne yaşadığımı adımı bildiğim kadar iyi biliyordum. O kadının buz gibi tenine dokunmuş, onunla o uzun ve karanlık koridorda yan yana yürümüştüm. O çürük et ve rutubet kokusu hala genzimdeydi. Gözlerimi her kapattığımda kadının o derin, kederli bakışları zihnimin en karanlık köşelerinden bana doğru bakmaya devam ediyordu. Hastane idaresine gidip güvenlik kameralarının kayıtlarını izlemek istedim. Kendimi haklı çıkarmak ve aklımı kaybetmediğimi kanıtlamak için elimde kalan tek umut ışığı o siyah beyaz ekranlardı. Güvenlik amiri Mahmut abi, endişeli halimi görünce itiraz etmeden sistemi açtı ve gece saat 3 sularındaki kayıtları benimle birlikte büyük bir dikkatle incelemeye başladı. Ekrandaki grenli siyah beyaz görüntüler akarken kalbim göğüs kafesimi parçalayacakmış gibi şiddetle çarpıyor, avuç içlerimden damlayan soğuk terler masanın üzerine ıslatıyordu. Kayıtlarda saat tam 3'ü çeyrek geçe dinlenme odasından çıktığım, koridorun ortasında durakladığım ve sonra batı kanadına doğru yavaşça yürümeye başladığım çok net bir şekilde görünüyordu. Ancak ekranda benden başka hiç kimse yoktu. Kollarımı sanki görünmez birine destek oluyormuş gibi havada tuhaf bir pozisyonda tutuyor, kendi kendime konuşarak boşluğa doğru gülümsüyordum. Yüzümdeki o şefkatli ifade, kameranın soğuk merceğinden yansıdığında tam bir delilik emaresi gibi duruyor, izledikçe midemdeki bulantı dayanılmaz bir boyuta ulaşıp safra kusma isteği uyandırıyordu. Kadının yanımda olması gereken yer tamamen boştu. Ben boşlukla yan yana yürümüş, kilitli olan o büyük kapının önünde durup kendi kendime içeri girme taklidi yapmıştım. Mahmut abi sessizce boğazını temizledi. Bana acıyan gözlerle bakarak şefkatli bir ses tonuyla "Abicim, çok yoruluyorsun. Nöbetler seni çok yıprattı." diyerek ekranı usulca kapattı. Odadan nasıl çıktığımı, soyunma odasına gidip sivil kıyafetlerimi nasıl giydiğimi hiç hatırlamıyorum. Beynim adeta kalın bir sis tabakasının içine gömülmüş, bütün algılarım tamamen kapanmıştı. Ev dönüş yolunda bindiğim dolmuşun camından akıp giden Mardin sokaklarına bakarken zihnim durmadan aynı soruyu tekrarlıyor. Gördüğüm o kadının bir cin mi yoksa zihnimin bir oyunu mu olduğunu çözmeye çalışıyordu. Günlerce uykusuz kaldım. Geceleri yatağıma yattığımda o naftalin kokusunu burnumda hissediyor, kadının omzuma dokunan o buz gibi parmaklarının soğukluğunu tenimde yeniden yaşıyordum. Durumu kaldıramadığım için başhekimlikten uzun bir senelik izni talep ettim. O hastaneye, o lanetli koridora bir daha adım atmak fikri bile damarlarımdaki kanın çekilmesine yetiyordu. İznimin ilk haftalarında evden hiç çıkmadım. Karanlık odamda oturarak eski gazete arşivlerinden Mazıdağ Hastanesi'nin tarihi hakkında delice bir araştırmaya giriştim. Benim aradığım şey tıbbi bir kayıt ya da evrak değildi. O duvarların arasına sinmiş ve yıllarca fısıltıyla konuşulmuş o karanlık sırrın peşindeydim. Eskilerin anlattığı hikayelerde doğruluk payı olduğuna inanarak hastanenin ilk yıllarında görev yapmış ve emekli olmuş yaşlı bir teknisyeni buldum. Şehmus amca, yılların yorgunluğunu yüzünde taşıyan, az konuşan ama kelimeleri insanın içine taş gibi oturan, yörenin saygıdeğer ihtiyarlarından biriydi. Ona kim olduğumu ve başıma gelenleri anlattığımda şaşırmadı. Sanki anlattığım bu dehşet verici hikayeyi yıllardır duymayı bekliyormuş gibiydi. Nargilesinden derin bir nefes çekti. O batı kanadının hikayesinin basit bir tadilat meselesi olmadığını, çok daha karanlık olduğunu söyledi. O bölümün 70'li yıllarda kadınlar için ayrılmış
tecrit koğuşu olarak kullanıldığını, akıl sağlığını yitirenlerin oraya kapatıldığını anlattı. Aileleri tarafından utanç kaynağı görülen, toplumdan dışlanan o talihsiz kadınların o soğuk duvarlar arasında gün yüzü görmeden ölüme terk edildiklerini fısıldadı. Gördüğüm gecelikli kadının eşkalini tarif ettiğimde Şehmus amcanın elleri titremeye başladı ve sessizce kelime-i şehadet getirip yerine yığıldı. Onun bu ani ve dehşet dolu tepkisi, içimde büyüyen korku tohumlarının artık koca bir çınara dönüşüp bütün ruhumu ele geçirmesine neden olmuştu. Şehmus amca titreyen elleriyle sehpadaki su bardağına uzandı, birkaç yudum alıp kurumuş dudaklarını ıslattıktan sonra o kadının kim olduğunu acı dolu bir sesle anlatmaya başladı. Söylediğine göre o kadın, 80'li yılların başında köylerinde çıkan bir yangında 3 evladını da kaybetmiş ve bu acıya dayanamayarak aklını yitirmiş zavallı bir anadan başkası değildi. Ailesi onu o tecrit koğuşuna bırakıp bir daha arkalarına bile bakmamışlar. Kadıncağız o yeşil kapılı odada yıllarca evlatlarının isimlerini sayıklayarak yavaş yavaş eriyerek can vermiş. Ancak asıl tüyler ürpertici olan kısım kadının ölümü değil, öldüğü gece hastanede yaşanan ve üstü örtülerek herkesten gizlenen o kan dondurucu karanlık olaylar silsilesiydi. Kadının vefat ettiği gece nöbetçi olan doktor ve 2 hemşire sabah saatlerinde o yeşil kapılı odada açıklanamaz bir şekilde dillerini yutmuş halde felç geçirerek bulunmuşlar. Olay o kadar korkunç ve aklın sınırlarını zorlayıcı bir şekilde gerçekleşmiş ki, dönemin başhekimi olayın büyümesini engellemek için koğuşu tamamen boşaltıp o koridorun kapısına asma kilit vurdurmuş. Şehmus amca benim gözlerimin içine bakarak o kadının ruhunun huzur bulmadığını, kendi acısını anlayacak ve ona merhamet edecek birilerini aramak için o koridorlarda hala dolaştığını söyledi. "Sen ona acıdın, ona şefkat gösterdin ve üzerini örttün" diyerek benim aslında ne kadar büyük bir uçurumun kenarından döndüğümü, ölümün kıyısında nasıl dolaştığımı yüzüme tokat gibi çarptı. Eğer o odada ona merhamet etmek yerine korkup bağırsaydım ya da onu yalnız bıraksaydım, o eski çalışanlar gibi benim de o gece oradan sağ çıkamayacağımı kesin bir dille ifade etti. Bu duyduklarım kanımı dondurmuştu. İyilik ve merhametin beni böylesine korkunç bir lanetten korumuş olması, inançlarımı temelinden sarsarak zihnimin karanlık dehlizlerinde yankılanmaya başlamıştı. Şehmus amcanın evinden ayrıldıktan sonra hayatım bir daha asla eskisi gibi olmadı. İçimdeki o büyük boşluk her geçen gün beni daha da içine çeken dipsiz bir kuyuya dönüştü. Gündüzleri mantığım bana tüm bunların birer saçmalık olduğunu, yorgunluktan beynimin bana oyunlar oynadığını fısıldıyor ama geceleri karanlık çöktüğünde o gerçeklik bütün ağırlığıyla üzerime abanıyordu. O kadının yeşil kapılı odada, o paslı demir karyolanın üzerinde ettiği o yarım yamalak Kürtçe dua, kulaklarımdan hiç silinmiyor, kelimelerin anlamını çözmek için zihnimi sürekli zorluyordum. Geceleri uyuyamaz oldum. Gözlerimi her kapattığımda hastanenin o uzun koridoru ayaklarımın altında beliriyor, o çürük toprak kokusu odamın içine dolup nefes almamı tamamen engelliyordu. Kendimi o ruhu kurtarmak, o tecrit edilmiş acıyı bir şekilde dindirmek zorunda hissediyordum. Çünkü benim ruhumda artık o kilitli kapının ardında, o kadının yanında esir kalmıştı. Birkaç hafta sonra dayanamayıp gece yarısı evden çıktım. Ve sanki görünmez bir ip tarafından çekiliyormuşum gibi ayaklarım beni o eski taş hastanenin arka bahçesine doğru götürdü. Güvenlikleri atlatıp o kullanılamayan batı kanadının dış cephesine bakan bahçe duvarına tırmandım. Ve yıllardır yıkanmamış, kirden tamamen kararmış olan o koğuş camlarından içeriye bakmaya çalıştım. İçerisi kapkaranlıktı. Ama tam o yeşil kapılı odanın penceresinin hizasına geldiğimde, camın iç yüzeyinde aşağıya doğru süzülen taze el izlerini gördüğüm an, kalbim göğsümde duracak gibi oldu. Birisi ya da bir şey, içeriden o kirli cama ellerini dayamış
ve tırnaklarıyla camı kazıyarak dışarıya, karanlığa doğru çaresizce çıkmaya çalışmış gibi çok net izler bırakmıştı. O an anladım ki o duvarların içinde hapsolmuş olan şey sadece yaşlı bir kadının kederli ruhu değil, o hastanenin tüm acısını emerek büyümüş, doymak bilmeyen karanlık bir varlıktı. Gördüğüm o el izleri mantığımın son kırıntılarını da yok edip beni o hastanenin içine, o lanetli koridora gizlice girmeye mecbur bırakan ölümcül bir karara itti. Ertesi gece, yağmurun bardaktan boşanırcasına yağdığı ve gök gürültüsünün tüm sesleri bastırdığı o fırtınalı saatlerde, arka kapıdaki eski yangın merdivenini kullanarak hastaneye gizlice giriş yaptım. Yanımda kalın bir demir makası ve el feneri getirmiştim. O asma kilidi kırıp içeri girmeyi ve o odayı kendi gözlerimle bir kez daha görmeyi kafama kesin olarak koymuştum. Koridorlar her zamanki gibi sessizdi. Sadece dışarıdaki fırtınanın şiddetiyle titreyen pencerelerin çıkardığı o uğursuz sesler, gecenin karanlığını bıçak gibi keserek duvarlara çarpıyordu. Batı kanadının o ağır kapısının önüne geldiğimde ellerim titriyor, dizlerim korkudan birbirine çarpıyor ama içimdeki o açıklanamaz saplantı beni kararlılıkla ileriye doğru itmeye devam ediyordu. Demir makasını o paslı zincire geçirdiğimde çıkan o yüksek çatırtı sesi bütün koridorda yankılandı. Ama gök gürültüsü o kadar şiddetliydi ki güvenliklerin bunu duyması kesinlikle imkansızdı. Zincir büyük bir gürültüyle yere düştü. Ağır ahşap kapıyı bütün gücümle omuzlayarak ittiğimde yüzüme çarpan o boğucu naftalin ve çürük et kokusu midemi anında ağzıma getirdi. El fenerinin cılız ışığını o karanlık dehlizin içine doğru tuttum. Duvarlardaki rutubet izleri tıpkı kan ağlayan insan yüzlerini andırıyor, tavanlardan aşağıya simsiyah damlalar düşüyordu. Adımlarımı atarken yerdeki kırık fayansların çıkardığı sesler sanki yüzlerce fısıltıyı uyandırıyor, görünmeyen dudaklar, kulaklarımın dibinde anlamsız dillerde tuhaf dualar mırıldanarak aklımı bulandırıyordu. Yavaş yavaş, adeta ipe giden bir mahkum gibi koridorun ortasındaki o yeşil kapıya doğru yaklaştım ve fenerin ışığını o paslı kapı koluna doğru büyük bir korkuyla sabitledim. Yeşil kapının kolunu tutup aşağıya doğru indirdiğimde, menteşelerden kopan o acı dolu gıcırtı, sanki yıllardır bu anı bekleyen bir canavarın uyanış çığlığı gibi kulaklarımı tırmaladı. İçeriye adımımı attığım an, havadaki oksijenin tamamen emildiğini hissettim. Nefes almak için ağzımı kocaman açıyor ama ciğerlerime sadece o küflü, hastalıklı ve çürümüş havayı doldurabiliyordum. Odanın içi tıpkı o gece kadını yatırdığım gibiydi. Ortada duran o paslı demir karyola ve üzerindeki o sararmış eski yatak, yılların acımasızlığına direnerek aynen duruyordu. Ancak bu kez yatağın üzeri boş değildi. Fenerin ışığını karyolaya doğru çevirdiğimde, o gece kadının üzerine örttüğüm o kalın, tozlu battaniyenin altında insan bedenini andıran büyük bir şişkinlik olduğunu gördüm. Kalbim duracak gibi oldu. Ellerimdeki fener titreyerek ışığı duvarlarda dans ettirirken yavaşça yatağa doğru yaklaştım ve o şişkinliğin ne olduğunu görmek için battaniyenin ucundan tuttum. Gözlerimi sıkıca kapatıp derin bir nefes aldım ve battaniyeyi tek bir hamlede hızla geriye doğru çekerek altındaki o korkunç sırrı bütün çıplaklığıyla ortaya çıkardım. Yatağın üzerinde bir insan bedeni yoktu. Onun yerine yüzlerce, belki binlerce ölü böcekten, kurumuş siyah kargalardan ve topak topak olmuş insan saçlarından oluşan iğrenç bir tepe duruyordu. O an odanın köşesinden, zifiri karanlığın içinden o gece duyduğum o hırıltılı, ıstırap dolu sesin fısıltı halinde adımı söylediğini duydum. "Şiar," diyordu karanlık. "Beni neden uyandırdın?" Işığı hızla o köşeye tuttuğumda, yaşlı kadının o geceki o solgun yüzünü gördüm. Ama bu sefer gözlerinin yerinde kapkaranlık iki derin çukur vardı ve yüzünde korkunç bir gülümseme asılıydı.
Fener elimden kayıp büyük bir gürültüyle beton zemine çaktı ve ışık tamamen sönerek beni o varlıkla, o bitmek bilmeyen dehşetle, zifiri karanlığın içinde tamamen yalnız bıraktı. Zifiri karanlığın içinde o hırıltılı nefes sesleri üzerime doğru yaklaşırken dizlerimin üzerine çöktüm ve aklımı tamamen yitirdiğimi kabullenerek ölümü beklemeye başladım. Ama o karanlık varlık bana dokunmadı. Sadece yanıma kadar yaklaşıp o dondurucu soğukluğunu yüzüme üfledi ve yere düşen el fenerimi kendi kendine yavaşça tekrar açarak yatağı aydınlattı. Işığın vurduğu yerde artık o böcek ve saç yığını yoktu. Karyolanın üzerinde yıpranmış, sararmış ve üzerinde eski tarihler bulunan kalın bir hasta kayıt defteri açık duruyordu. Titreyen ellerimle feneri yerden aldım ve o açık sayfadaki isimlere, yıllar öncesinin o soluk mürekkebiyle yazılmış el yazılarına, korkudan yaşaran gözlerimle dikkatlice bakmaya başladım. Defterin en üstünde, Şehmus amcanın anlattığı o yangında çocuklarını kaybeden kadının adı yazıyordu. Karşısında ise yatış tarihi ve vefat ettiği o lanetli gecenin saati not edilmişti. Fakat gözlerim sayfanın alt kısımlarına kaydığında, nefesimi tamamen kesen, beynimin içindeki tüm sinir uçlarını koparan o kan dondurucu ve akıl almaz gerçeği tüm çıplaklığıyla gördüm. Kadının adının hemen altında, onunla aynı gece, aynı saatte, o tecrit odasında ölü bulunan görevli sağlık personelinin isimleri kırmızı ve kalın bir kalemle listeye eklenmişti. O gece dillerini yutarak felç geçirdikleri söylenen o görevlilerin isimlerini okuduğumda, etrafımdaki dünyanın paramparça olduğunu, zihnimin o kilitli odanın duvarlarına çarparak dağıldığını hissettim. Listede yazan 3 isimden biri dönemin nöbetçi doktoruna, diğeri sorumlu hemşiresine aitti. Ama 3. isim açık ve net bir şekilde şiar olarak benim adımı ve soyadımı taşıyordu. O an midemdeki tüm asit boğazıma hücum etti. Yıllar önce yaşanmış bu olayda kendi ismimi görmek, benim bir insan, yaşayan bir varlık olduğum gerçeğini tamamen paramparça etti. Defterdeki o kırmızı ismime bakarken, geçmişin üzerini örten o kalın sis perdesi büyük bir şiddetle yırtıldı. Ve yıllardır bastırdığım o korkunç gerçek zihnime bir şimşek gibi çaktı. Ben, Mardin Mazıdağ Hastanesi'nde bugün çalışan 42 yaşında bir adam değildim. Ben, 80'li yıllarda bu odada o kadının dehşetine tanık olup korkudan can veren o gencecik hemşireydim. O gece o kadına merhamet etmemiş, onu bu soğuk kilitli odada tek başına çığlık çığlığa ölüme terk etmiş ve kendi vicdanımın karanlığında boğularak dilsiz bir şekilde ölmüştüm. Zeynep, Mahmut abi, güvenlik kameraları, hepsi benim arafta kalan çürümüş ruhumun kendi suçluluğunu bastırmak için her gece yeniden yarattığı yalan birer halüsinasyondan ibaretti. Yıllardır bu hastanenin koridorlarında kendi yarattığım yalan bir hayatın içinde nöbet tutuyor, vicdan azabını bastırmak için uydurduğum o sahte merhamet senaryosunu baştan oynuyordum. Odadan yankılanan o hırıltılı gülüş sesi benim kendi sesimdi. Aynaya her baktığımda gördüğüm o yorgun yüz, aslında ölümün, çürümüşlüğün ve bitmek bilmeyen o ebedi lanetin yansımasıydı. Fenerin ışığı tamamen sönerken, hastanenin o ağır karanlığı bedenimi bir kez daha sardı ve beni sonsuza dek sürecek olan o hiçlik kuyusunun en dibine acımasızca çekti. Artık kilitli kapıların ardında bağıracak bir sesim yok. Ben bu yeşil kapılı odada kendi günahının kefaretini ödemeye mahkum, çaresiz bir hayaletten başka hiçbir şey değilim. Eğer bir gün yolunuz o eski taş hastaneye düşer ve yüzünüze buz gibi bir rüzgar çarparsa, bilin ki ben hala o yaşlı kadından af dilemek için karanlıkta volta atıyorum. Karanlık hikayelerden bugünlük bu kadar. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.